Doktor Fatma Orasan, kadın hastalıkları doğum, tüp bebek uzmanı, mezoterapi uzmanı, aile terapistiyim. Ve bu 38 yıllık hekimlik hayatım boyunca birçok hastaya ameliyat ettim ve tedavi planı yaptım. Tabii hekimlikte önemli olan tedavi planı değil, özellikle nedir? Hastalanmadan çare olmak, hastalanmamasını sağlamaktır. Burada yine tüp bebek ve işlemleri ve kadın hastalıklarında da doğal yöntemlerin denenmesi ve insanların çocuk sahibi olabilecekken sadece beslenme düzeniyle, hayat biçimini değiştirmesiyle çocuk sahibi olabilecek hastaları tüp bebeğe yönlendirmeden, ilaçlar kullanmadan bebek sahibi olabilirler. Burada tüp bebek tabii ki son çaredir. Fakat burada PRP, kök hücre tedavileri ve embriyoskoplar, birçok ek tedaviler. Yine azospermiler için ROSI var. Canlı hareketli spermin bulunması, azospermik hastalarda bile canlı spermin bulunmasıyla tüp bebek hastalarına çare bulunabiliyor. Şimdi burada biz hastalarda çok gördüğümüz tüp bebek hastaları, kadın hastalıklarında gördüğümüz hastalarda şöyle bir direnç var. Kimyasal almayayım, hormon kullanmayayım. Ama bu şöyle bir şey. Kimyasal almayayım diyen hasta yapışma kirpik kullanıyor. Cildinin içinde tamamen kimyasal ne var? Boya var, dövme yaptırmış. Veya yabancı cisim olarak meme protezi var. Bunun gibi. O zaman klima da kullanmayacağız, Wi-Fi kullanmayacağız. Hiçbir kimyasalla muhatap olmayıp dağ başında yaşayacağız. Bu nedenle biz kadınların östrojen, progesteron kullanımını tüp bebek dönemlerinde veya menopoz dönemlerinde belli dönemlerde artık bunu gerçekten mucize gibi kullanıyoruz. Mucize ilaçlar nelerdir? Örneğin metformin, insülin direnci için kullanılan ilaç. Bu tüp bebekte bazı menopoz bulgularını geriletmek için de çok önemli. İnsülin direnci nedir? Yaşlanmayı getiren süreçtir. Tiroid hormonu nedir? Sürekli kullanılır. İnsülin hormondur. Bunları sürekli kullanıyoruz ama hormon dediğimiz zaman kötü değil. Bütün vücudumuzu ne yönetiyor? Hormonlar yönetiyor. Bu nedenle çok önemli bir şey, mesaj da vermek istiyorum. 35 yaşına kadar olan kadınlar kariyer veya başka bir şekilde eğer çocuk sahibi olmayı erteliyorsa lütfen yumurtalarınızı dondurunuz. Bakanlığımız buna artık izin verdi. Yıllardır bu iş yapılıyor. Yani 28 yaşında, 25 yaşında kadın diyor ki ben 35'inde evleneceğim deyip yumurtalarını donduruyor. Bu çok önemli. İkincisi, üçüncüsü de yıllık kontrollerinizi yaptınız. Risk grupları varsa 3 ayda, 6 ayda bir yaptırınız. Check-up protokollerini hazırladığımız standart hastane protokolleri dışında da çok uygun ekonomik tanı tedavi yöntemleri var. Bunları yaptırabilirsiniz. Şöyle yine yumurta rezervinizi ölçtürüp ona göre tedavi olabilirsiniz. Tüp bebekte de şimdi istismar edilen birçok hasta grubu var. Bunlarda da duygu sömürüsü yapmamak lazım. Gerçekleri iletmek lazım. En iyi koşullarda %80'lere varabilir bu tüp bebek başarısı. Ve en önemlisi kadın yaşı. Onun için size yumurtalarınızı 35 yaşa kadar maksimum dondurmanızı. Ama 40 yaşında geliyor, 8 yumurta çıkıyor, donduruyoruz. O da tabii çok önemli bir şey. Şimdi yumurta yaşlanıyor kadında ama rahimin içi yaşlanmıyor. Rahimin dokusunu yani 60 yaşında çocuk sahibi olanlar gene 25 yaşında bir yumurtadan gebe kalıyor. Yani ya da ya yumurtasını dondurmuştur ya da genç bir yumurta almıştır. Yumurta çok erken yaşlanıyor, yumurtalıklar. Ama rahimin yaşlanması daha geç. Yani 52 yaşında menopoz denilen kadın aslında 40 yaşında yumurtası bitmiş oluyor. Gerisi yalancı adet gibi. Tüp bebek dışında mezoterapi uygulamaları çok önemli. Cildin içine yapılan ilaç mucize ve 60'ta bir dozda yapılan sistemik olarak verilen ilacın 60'ta bir dozu cilt içinde karaciğer böbreğe ulaşmadan etkin doza ulaşabiliyor ve gerçekten şifa uygulaması bu. Örneğin ağrı ve gençleşme tedavilerinde bu mezoterapi, PRP uygulamaları çok önemli. Cildin orta tabakasına verilen ilaç hem gençleşme için PRP'de yine gençleşme, kollajen, botoks vesaire bu tip uygulamalar hem gençleşme hem ağrı için vücudun her yerine uygulanabiliyor. Bu da çok önemli. Ayrıca genital estetik uygulamalarında da şöyle hasta için vajinanda problemler var şeklinde bir hastada problem yaratacak bir algı oluşturmadan önce hastanın şikayeti dinlenmesi gerekiyor. Yani hasta buradan şikayetçi ise mayo giyme,
pantolon giyme sırasında şikayetçi ise bu şikayeti düzeltilebilir. Genital estetikte lazer veya dikiş ile düzeltilebilir. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Teşekkür ederim. İyi günler.